Bohça böreğim fırından çıktı. Bakar mısınız şu güzelliğe, pul pul kabardı. Tabii ki sırrı sosunda. Kim inanır bunun hazır yufkadan olduğunu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Yerken ağızda bu şekilde pul pul dökülüyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Sırrı sosunda. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan, bakın yufkam çok güzel, yufkacıdan aldım şöyle. Hazır yufkadan el açması gibi ıspanaklı börek yapıyorum. Dereotunu yıkadım ve kuruttum. 7 adet taze soğan çok yakışıyor ıspanağa. Yıkadım, kuruttum. 1 kilo ıspanağın köklerinden şu videomdaki gibi yemek yaptım. Dün yedik. Bu da yaprakları arkadaşlar. Yarım kilo ıspanak yaprağını da bu şekilde yıkadım ve kuruttum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 paket kabartma tozum var. 3 yemek kaşığı normal böreklik un. 3 yemek kaşığı nişastam var. Kuruları şu şekilde güzelce karıştırıyorum. İçerisine yavaş yavaş bir şişe, bakın arkadaşlar, maden sodası sade ilave ediyorum. Bir şişe. Güzelce karıştırıyorum. Bakın nasıl kabartma tozuyla birlikte maden sodası bütün kuruları bu hale getirir arkadaşlar. Görüyor musunuz köpüğü? Bu hazır yufkamızı işte bu güzelleştirecek. El açması börek gibi olacak. Daha sonra 1 su bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Sosumuz hazır. Soğanlarımızı ikiye kesiyoruz. Daha sonra arkadaşlar düzgün kesmek için şu şekilde birleştiriyoruz. Bu börekte püf noktası arkadaşlar, bütün sebzelerimizin mutlaka kuru olması gerekiyor. Ve soğanımızı, taze soğanımızı incecik doğruyoruz. Doğramış olduğumuz taze soğanları cam kabıma alıyorum. Dereotumuzu da şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Çok ince kesmeyin, içinde kaybolmasın dereotum. Dereotumuzu da ilave ediyoruz. Ispanakları şekil vermekle hiç uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ortadan kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde düzgün oluyor. Parçaları da altına koyuyorsunuz ve incecik doğruyorsunuz. Doğramış olduğumuz ıspanakları da, kuru ıspanaklar bakın arkadaşlar, özellikle belirtiyorum. Islak olursa böreğiniz hamur olur. Mutlaka çok iyi kuruması gerekiyor. Kuruttuğum sebzelerimi doğradım. İçerisine yağsız beyaz peynir 250 gram, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şöyle peynirlerimi de irice ufalıyorum. Çok ufalamıyorum. İçinde belli olsun. Siz dilediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz. İçine her türlü peynir ıspanağa yakışıyor. Suyunu çıkarmadan ıspanakları karıştırıyorum. Ezmeyin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Yağ ıspanağa değince sulanmayı engelliyor. O yüzden yağ çok önemli. Yağ koymazsanız ıspanak daha fazla sulanıyor. Bu şekilde güzelce hepsini karıştırıyorum. Börek için bu şekilde hazır oluyor. Bir kepçe döküyoruz önce. Ve bu sosu her yerine eşit şekilde yediriyoruz.
Bunun bir kolay yöntemini de size göstereceğim. Şöyle alıyoruz, kapatıyoruz. Bakın. Çok güzel sosu aldı. Tekrar bu şekilde bakın. Kolayca diğer yerinden şekilde kapatıyoruz. Üzerine ikinci yufkamı kapıyorum arkadaşlar. Yufkam bu arada çok güzel, incecik, ipek gibi bir yufka. Bir kepçe malzememden alıyorum. Tekrar her yerine eşit şekilde sürüyorum. Hatta ben çıkaracağım fırçayı elimle bu şekilde yaparak kolayca bakın. Önce bu kenarını kapıyoruz arkadaşlar. Oraya yine sos sürüyoruz. Sos değmeyen yer kalmayacak. Şimdi bakın tam kapamadım çünkü dilimler şey olmasın istiyorum. Küçük olmasın diye biraz bakın aralıklı bıraktım. Tam eşit yapmadım. Tekrar buraya sos. Her yerine eşit miktarda sosladım. Şimdi eşitliyorum. Bu kalan parça tamamen kare olması gerekiyor. Çünkü böreğimizi 4'e böleceğiz. Bakın fırçayı bıraktım. Elle çok çabuk oluyor. Şu kenarla şu kenarın eşit olması gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Bakın tam eşit. Şu anda eşitlendi böreğimiz. Tekrar içten sürüyoruz ve 4'e bölüyoruz. Şimdi 4 eşit parçaya bölüyoruz. Çünkü ıspanak pişince çok az kalıyor. Şu şekilde. Bakın olay bu. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde kapatıyorum. Böreklerimi tamamını bu şekilde bitiriyorum. İki yemek kaşığı sosum arttı arkadaşlar. İçerisine 2 tane yumurta sarısı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum içerisine. Şimdi hepsini birlikte güzelce çırpıyorum. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Böreklerimin üzerine bolca sürüyorum. Üzerlerine çörek otu ve susam serpiyorum bu şekilde. Kesiyoruz. Bakın. Burada amaç ortadan çatlayıp ıspanağın görünmesini istiyorum. Bu şekilde çok şık oluyor. Bu şekilde de arkadaşlar pişirebilirsiniz. Fakat ben bu şekli çok beğeniyorum. Şimdi biraz pişerken açılıyor. İçindeki ıspanaklar görünüyor. Çok şık oluyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gidiyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Malzememin yarısı arttı. Şimdi ben bunun için ikinci bir tarif hazırlıyorum sizler için. Şöyle ikiye kesiyorum. Daha sonra tekrar ikiye kesiyorum yufkamı. Başlıyorum. 1 santim kalınlığında yufkalarımı doğramaya. Doğramış olduğum yufkaları bu şekilde havalandırıyorum ve biraz kuruması için kenarıya alıyorum. 2 adet yumurta beyazını ilave ediyorum. 2 yumurta ilave ediyorum. İki yumurtaya 1, 2, 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı da 2
3 yemek kaşığı un koyuyorum. Ve önce bunları karıştırıyorum. Sonra zeytinyağımı ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı acı toz biber kırmızı. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 2, 3. Sosumuz bakın koyu boza kıvamında hazır. İçerisine doğramış olduğumuz 1 adet yufkayı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Yufka ile birlikte hazırlamış olduğum sosumu içerisine ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz malzemeyi borcam kabımın içerisine kağıt bıraktım. Çünkü yapışıyor, çıkmıyor. Bu şekilde güzelce elimle yerleştiriyorum. Ispanaklı böreğim şu anda fırında pişiyor. Artan malzemeyle ikinci ürünümü de fırına gönderiyorum. 180 derece önceden ısınmış, fırında yavaş yavaş pişecek. Fırından ıspanaklı böreklerim çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? İçerisine koyduğum sos ile böyle güzel kat kat açıldı. Şimdi tadım aşamasında sizlere nasıl pul pul dağıldığını da göstereceğim. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Bakar mısınız şu manzaraya? Süper bir manzara oluyor. Bir tanesi bir porsiyon bir kişiyi doyuruyor. Bakın bu şekilde kat kat açılıyor. Görenler buna inanmıyorlar hazır yufka olduğunu. Güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Çok sıcak olduğu için zorlanacağım sizin için ama tatacağım. Şöyle gösteriyorum. Bakın içi ıspanaklı, sırtı da bu kadar güzel pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi sizin için yiyeceğim fakat yiyemiyorum, çok sıcak. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle kat kat böyle böreğimiz bu kadar güzel oldu. Sanki zannedersiniz ki el açması. Tabii ben sizin için tadıyorum şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane böreğimiz oldu. Çok sıcak olduğu için ıspanaklı bohça böreğim fırından çıktı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hazır yufkadan kıyır kıyır ağızda dağılan böyle güzel tarif görmediniz arkadaşlar. Yerken ben bir tanesini şimdi tadım aşamasında yerken pul pul ağzımdan döküldü. Hepinize afiyet olsun. Ispanaklı bohça böreğim birinci ürünümde arkadaşlar. Şimdi ikinci ürünüm fırından çıktı. Şu şekilde çok sıcak ama ben şöyle taşıyorum buraya. Bakar mısınız güzelliğine? Hop. Böyle ıspanak pidesi gibi oluyor. Kolay olduğu için ben bunu kahvaltıya çok sık yapıyorum. Gelen misafirlerim de bu tarifime bayılıyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ispanaklı böreğimden artan malzemelerle ikinci ürünüm 2 dakikada pratik ıspanaklı pide hazırladım. Bakar mısınız şu güzelliğe? İkisi bir arada tek videoda birleştirdim. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar özellikle kahvaltıda 2 dakikada bu
Ispanaklı pidemiz çok güzel ve lezzetli oluyor. Gelen misafirlerim bayılıyor. Börek zaten az solist. Süper bir tarif. Hepinize afiyet olsun. Şimdi tadım aşaması. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle ben biraz ortadan da kesip size dokusunu göstermek istiyorum. Peynirli ıspanaklı pide yaptım.